bir konu olan ve geçmişten günümüze taşınan frenoloji kavramına beraber bakacağız. Bu ilginç konu ve çeşitli çalışmalarını beraber inceleyeceğiz. Geçmiş inançlar çoğu kez komik ve tuhaf görünebilir ve 19. yüzyılın büyük bir bölümünde ortalama bir halk üyesinden önemli kültürel figürlere ve önde gelen bilim insanlarına kadar herkes tarafından benimsenen görüşten fazlası değildir. Hepsi bir bireyin kişiliğini başlarındaki darbeleri hissederek belirlemenin mümkün olduğuna ikna olmuştu. Frenoloji olarak bilinen kelime zihnin incelenmesi anlamına gelir. Karl Marx'tan Kraliçe Victoria'ya kadar herkes tarafından inanılıyordu. Jane Eyre gibi romanların yanı sıra Sherlock Holmes hikayelerinde de yer almaktaydı. Frenoloji üzerine popüler kitaplar yüz binlerce kopya sattı. Bütün içerikleri tamamen saçma olmasına rağmen çok fazla ilgi görmekteydi. Frenolojinin mucidi olarak Franz Joseph Gall bilinmektedir. Başlangıçta kranioskopi olarak bilinen frenoloji, Viyanalı bir doktor olan Franz Joseph Gall'ın fikriydi. 1790'larda Gall, bir kişinin karakterinin her biri beyindeki belirli bir organ tarafından üretilen bir dizi zihinsel yetiye bölünebileceğini öne sürdü. Her şeyden önce Gall, kafasının şeklini hissederek bu organların göreceli büyüklüğünü tespit etmenin mümkün olduğunu iddia etti. Kemikli kafatasının bazı bölgelerde diğerlerinden daha kalın olduğunu öne sürdü. Kişiliğinizi kafatasından belirlemek de ilginç bir durum. Ancak gülmeyin, bunlar modern nöroloji adımları sayılabilir. Tamamen sahte olmasına rağmen Gall'ın teorisi beyin ve zihin ve davranış arasındaki bağı anlamamızın temelini oluşturan 3 kavrayışa dayanıyordu. İlk olarak Franz Gall, beynin tüm duyuların ve tüm istemli hareketlerin organı olduğunu düşündü. İkincisi, Gall, beynin çok hassas bölümlerinin düşünce ve davranışın farklı yönlerinden sorumlu olduğu için bir işlev lokalizasyonu olduğunu varsaydı. Son olarak Gall, insanların psikolojik yetilerinin çoğunu ve altta yatan organları hayvanlarla nasıl paylaştığını açıkladı. Gall, hayvanlarda ve insanlarda davranışlar arasındaki bağlantı bazen zayıf olsa da bu karşılaştırmalı yaklaşımın ona organizmanın yasalarını keşfetmesini sağladığını iddia etti. Gall, 1815'te frenoloji alanındaki meslektaşı Johann Spurzheim 8 ekstra organ ve bilgiyi tanımladı ve ayrıca farklı bir dizi psikolojik terim getirdi. Ancak anlaşmazlıkları çok daha derinlere indi. Franz Gall, fakültelerin doğuştan gelen ve sabit olduğunu ve aşırı ifade edilirse şehvet, kavga veya aldatma gibi daha az arzu edilen davranışlara yol açabileceğini iddia etmişti. Spurzheim'a göre ahlaksız veya suçlu davranışlar deneyimin sonucuydu. Eğitim, beynin organlarının boyutunu değiştirebilir ve bu nedenle davranışı değiştirebilir diyordu. Bu yaklaşım biraz daha akla yatkın gözüküyor. Şimdi sorunumuz frenoloji. Nasıl çalışır? Bir kafatası okuması sırasında bir frenolog, bireyin kafasını dikkatlice hisseder ve çarpma ve girintileri not ederdi. Frenolog, kafatasının yüzeyinin bireyin doğal yetenekleri, karakteri ve eğilimleri hakkında ne söylemesi gerektiğini belirlemek için bu bulguları bir frenoloji büstüyle karşılaştırırdı. Açıktır ki frenoloji başlıkları ve çizelgeleri psikoloji tarihindeki ilginç bir bölüme bakmanın eğlenceli ve ilginç bir yolu olsa da ciddiye alınacak bir şey değildir. Çünkü her bireyi kafatası yapısından belirlemek akla yatkın değildir. 1800'lerin sonlarında ve 1900'lerin başlarında frenoloji okumaları popüler olmaya devam etse de bilim adamları frenolojiyi 1800'lerin ortalarında gözden düşürdüler. Frenolojinin sonunda sahte bilim olduğu gösterilse de belirli yeteneklerin beynin belirli alanlarıyla bağlantılı olabileceği fikri
nöroloji alanı ve beyin fonksiyonlarının lokalizasyonunun incelenmesi üzerinde bir etkiye sahipti. Beraber en büyük örneğe bakalım. Ancak bilimsel eğlence ruhuyla bilim insanları bu eski teoriyi test etmeye karar verdiler. Bunu başlangıçta MRI beyin analizi ile tasarlanmış çeşitli karmaşık yazılım parçalarını yeniden düzenleyerek yaptılar. Normalde bu araçlar kafatasının tüm parçalarını dikkatlice incelendiğinde tek başına beynin analizine izin verirken tersini yapacak şekilde tasarladılar. Tüm beyni çöpe attılar. Bunun yerine kemikli parçaları analiz için sakladılar. Bu yüzey yapısından tek tek kafa taslarının dış hatlarının tümseklerinin ayrıntılı bir haritasını oluşturabilirler. Bilim adamları Birleşik Krallık'taki ücretsiz olarak bulunabilen en büyük beyin görüntülenme veri tabanından yararlanarak yaklaşık 6000 kişiden devasa bir veri örneği elde ettiler. Beyin verilerinin yanı sıra bu veri tabanı aynı zamanda demografik ve yaşam tarzı anketlerinden elde edilen zengin bilgilerin yanı sıra katılımcıların dil ve bilişsel testlerini de içerir. Günümüzde verilere daha çabuk ulaşıldığı için bu tarz eski inançları ve oluşan verileri test etme imkanımız daha çok oluyor. Bilim adamları bu verilerden frenolojideki 27 kişilik faktörüne en iyi karşılık gelen 23 ölçü aldı. Frenolojinin olasılıkları arasında müzik eğitimi, tam eğitim ve eğitimsiz gibi ayrımlar bulunuyordu. Bu kişilik özelliklerini kafatası özellikleriyle ilişkilendirmeye başlamadan önce örtüşen özelliklere baktılar. Yani bir özelliğiniz varsa bir başkasına da sahip olma eğilimindesiniz. Ve oldukça eğlenceli çağrışımlar buldular. Örneğin amatörlük özelliği cinsel arzu duygularının uyarılması ile sözler arasında çok güçlü bir pozitif ilişki buldular. Bunu yıkmak için kişinin ne kadar çok seks partneri olursa kelime adlandırma görevindeki sözlü akıcılığı o kadar yüksek olmaktaydı. İncelemelerden sonra alınan karar ve sonuç nedir diyebilirsiniz. Kafatasında bulamadıkları şey, kafatasına gelince herhangi bir istatistiksel olarak anlamlı veya anlamsız bir etki idi. Bu kafatasının dış hatları ile frenoloji tarafından savunulanları yansıtmak için seçilen 23 kişilik özelliği arasında herhangi bir ilişki bulamadıkları anlamına geliyordu. Dahası daha derin bir temel önermenin altına oyarak beynin eğriliği ile kafatasının konturları arasında hiçbir benzerlik olmadığını gösterdiler. Yani yumrulu beyin parçalarının kafatasını dışarıya iterek yüzeysel tümsekler oluşturması mümkün değildir. Kafatası beyin yüzeyini yansıtmaz. İşte frenolojinin de yaptığı en büyük hatalardan ve değerlendirmede sunduğu en büyük safsatalardan biri budur. Sonuç olarak araştırmacıların kendilerinin belirttiği gibi zamanın dijital teknolojisinin kafa derisini parmaklarla veya parmaklarla hissetmek günümüzün dijital MRI teknolojisiyle eşleşmediği görülüyor. Kötü şöhretli bir tarih disiplini nihayet araştırılmış oldu. Bilim insanları için bir geçmiş inancın daha sorgulanıp çözüme kavuşması oldu. Geçmişte insanları inceleme ve bazı yargılara karar verebilmek için yapılan bu işlemler aslında bugün bu saçmalıkları reddetmemizi sağlayacak verileri sağladı. Amerika'da yayılan frenoloji burada birçok ünlü düşünürün ve akademisyenin ilgi odağında oldu. Ancak yine ırkçılığa atıf yapılıyordu. Amerikalı bazı frenologlara göre en aşağı ırk zenciler değil, beyinlerinin örgütlenişi, uygarlaşmaları yolunda hiçbir umut vermeyen Kızılderililerdi. Bazı ırkçılık yanlısı kişilerce bilimden saptırılıp onların hedeflerine göre revize edilen bu alanlar, kraniyoloji, fizyonomi, frenoloji amaçlarına bayağı hizmet etmiş gibi görünüyor. Gerçekten bilim ışığında uğraşanlar da olmuştur muhakkak bu alanlarda. Ya da hala uğraşanlar da vardır. Ancak bir yerlerde birilerinin hep canı yandı ve yanmaya devam ediyor.
İşlevin gerçekten ne ölçüde yerelleştirildiği ve beyinlerimizin farklı alanlarda gerçekleşen farklı süreçlerle gerçekten modüler bir yapıya sahip olduğu bir tartışma konusundur. Bir dereceye kadar frenolojinin bizden 150 yıl önce sorduğu argümanları hala tekrarlıyoruz. Ancak varabildiğimiz nokta bilime katkısı haricinde ırkçılığa altyapı oluşturması oluyor. Umarım her insanın kişilik özellikleri ırkına göre belirlenmez. Bu şekilde yargılar insanların vicdan olgusunu tamamen yok sayılması gibi geliyor bana. Neden diyeceksiniz? Çok basit. Beyin bazen komutları verir. Ancak yapıp yapmama kısmında vicdani olgular sizi o kararı sorgulamaya iter. Düşünelim, kafatasından yargıladığınız insanın vicdani olgularına nasıl bakacaksınız? İşte tüm bu olgular yüzünden günümüzde bilim insanlarının bu safsataya net cevap vermesi gerçekten güzel olmuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.